Merhaba hanımlar, İğne ve Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet hanımlar, motiflerimizi ördüysek birleşimine geçelim. Tığım yine 2,5 numara tığ ile birleştireceğiz. Yine aynı tığla örmüştük. Elinize uygun farklı bir tığ da olabilir. Yine siyah ipim, aynı markanın siyah ipi. Marka söyleyemiyoruz. Her zaman kullandığımız iplerden, ince iplerden. Şimdi ilmeğimizi şu şekilde bir ilmeğimi aldım. Buradaki motiflerimizden şu ilk başta yapmış olduğumuz 1 2 3 trabzan grubu olan motifimizin alarak buradan başlıyoruz. Tığımı doladım. Şurada bakın zincir bırakmıştık. Boşluktan batarak şöyle bir trabzan yapıyorum. Yanına bir trabzan daha yapıyorum. Yanına bir trabzan daha yaparak üçlü trabzanımı bu şekilde ayarlıyorum. Bir zincir, buradaki boşluğa geçiyorum. Yine buraya üçlü bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, yanındaki boşluğa geçiyorum. Yine üçlü trabzan grubumu yapıyorum. Bir zincir. Bakın bu sefer şuradaki boşluğa, yani 3 trabzan yapmış olduğumuz boşluğa geçiyorum. Buraya da yine üçlü trabzan grubumu yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Buraları bizim köşemiz. Yine aynı noktaya bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Elinizi gayet rahat bırakın. Sıkı yapmayın. Bir zincir çektim. Yine tığımı doladım. Aynı yanındaki bakın şuradaki boşluğa üçlü bir trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çektim. Bir tane bakın trabzan dolgusu. Gördünüz mü? Bir tanesini boş bırakıyorum. İkinciye yine üçlü trabzan gruplarımı yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Yine bir tanesini boş bırakıyorum. İkinci boşluktan üçlü trabzan gruplarımı yapıyorum. Bu aralara da batarsak çok sıkı olur. Onun için bir tanesini boş bırakıyorum. Şimdi bakın artırma yapmış olduğumuz yere geldik. Burayı atlıyorum. 2 zincirimi çektim. Burada boş bırakarak şuradaki dolgunun dibine batıyorum. Yani buradaki boşluğa batıyorum. Yine üçlü trabzan grubumu yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bakın yine buradaki boşluğu bıraktım. Şuradaki boşluğa geldim. Dolgu yaptığımız yere denk geldi. Artırma yaptığımız yerden sonra sıkıntı değil. Yine bir tanesini boş bırakıyorum. En sondaki bakın dolgu buraya batıyorum. 1 2 3 zincir, pardon 3 trabzan yaptım. Bir zincir, 2 zincir çektim. Hatta 3 de çekebiliriz buraya. Bir sonraki seferde yine buraya batacağız. 3 zincirimi çektim, tığımı doladım. Yine bir sonraki modeli aldım. Bakın modele, bir önceki modele buradan başlamıştık. Modelimize şimdi buradan değil, bitiş noktasından başlıyoruz. Eklemeyi buradan yapacağız. Yine buradaki bakın köşeye batıyorum. Yine bir trabzan yaptım. Aynı noktaya bir trabzan daha yaptım. Ekleme yapacağımız için buraya aşağı ekleyeceğiz bu sefer. Üçlü trabzanımı yaptım. Tığımı çıkardım bakın. Şuradaki ilk yapmış olduğumuz boşluktan, trabzan boşluğundan, trabzanın tepesinden aldım ilmeği, içinden geçirdim. Bıraktım. Bir iki zincir çektim. Tığımı doladım. Bir tanesini boş bırakıyorum. Yine yanında gelen dolguya 3 trabzan yapıyorum. Bakın üçlü trabzanımı yaptım. İlmeğim, tığımı çıkardım. Yine trabzanın dibinden
Bakın trabzanın dibinden batarak ilmeğimi oradan geçirdim. 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Bir tanesini boş bırakıyorum. İkinciye yine aynı yerlere denk geliyor. Bakın. Artırma yapmış olduğumuz yerin üstündeki dolgulu yer. Yine aynı şekilde tığımı takıp ilmeğimi çıkartıyorum. 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın bir tanesini boş bıraktım. Bu sefer boşluklara denk geldi. Bu sıraları bu şekilde takip edeceğiz. Bu şekilde birleştirmemizi yapacağız. Bakın. Trabzan boşluğundan tığımı taktım. İlmeğimi çıkardım. Yine 2 zincir. Bakın bir tanesini boş bıraktım. Yine buradaki dolgunun altındaki kutuya batıyorum. Yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine ilmeğimi çıkardım. Trabzanın tepesinden tığımı takarak bu şekilde 2 zincirimi çektim. Yine bakın bir önceki köşeden bir önceki yere denk geldi. Yine üçlü trabzanımı yaptım. Bu sefer bakın buradaki trabzanın tepesinden alıyorum. Yine aynı şekilde kaydırma yaparak bir zincir çektim. Buraya da bir zincir çekmiştik. Şimdi köşe yapacağımız yere geldik. Bakın buraya. 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. Yine bakın buradaki boşluğa değil yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bu şekilde kaydırmamı yaptım. 1 2 zincirimi çektim. Boşluğun içine. Bakın boşluğun içine alarak şöyle burası rahat olsun diye bu şekilde yine 2 zincir çektim. Yine aynı noktaya 3 zincir oldu pardon. 2 zincir çektim. Yine aynı noktaya bir köşe yapıyorum. Bakın bu şekilde eklememizi yaptık. Yine bir zincir buradaki boşluğa batıyorum. 3 trabzan. Yine bir zincir buradaki boşluktan batıyorum. Üçlü trabzan. Bir zincir. Yine bakın köşeye geldik. Buraya da yine üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi 3 zincir çektik, şuraya kadar gösterdim. Yine aynısını yapacağız. 5 tane motifimizi bu şekilde ekleyelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi motiflerimi size gösterdiğim gibi ekledim. 5 tane motifimizi ekledim. Bu bizim sırt bölgemiz. Şimdi bu tarafa nasıl geleceğimizi de görelim. 3 tane zinciri çektim. Aynı köşe yaptığımız yere bir köşe daha yapıyorum. Bir zincir çektim. Bu tarafa kadar öreceğiz. Sadece üçlü trabzan yapacağız buralarda. Bu tarafa kadar bu şekilde öreceğiz. Aralara bir zincir çekeceğiz. Üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın bura daha önce yapmış olduğumuz üçlü trabzanın yanına bir köşe yapıyoruz. Yine üçlü trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya battım. Bir zincir çektim. Burada 3 zincir çekmiştik. Buraya kaydırma ile kapattım. Bir zincir çektim. Yine bu taraftaki üçlü trabzanın yanına batıyorum ki köşe olsun. Yine üçlü trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde köşemiz oluştu. Şimdi bir zincir, 3 trabzan bu şekilde sonuna kadar örelim. Yine eklemesini beraber yapalım. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi üçlü trabzanlarımı örerek buraya kadar geldim. Şimdi 4 ile bitirmiştik. 3 ile başlayıp 4 ile bitirmiştik. Şimdi 4 ile başladığımız motifimizi aldım. Yine aynı şekilde köşesinden tutuyorum.
3 zincirimi çektikten sonra yine 3 trabzanımı yapıyorum. Yine bakın trabzanın dibinden batarak ilmeğimi çıkartıyorum ve kapatıyorum. Araya bir zincir, 3 trabzan. Yine trabzanın köşesinden ilmeğimi çekiyorum. Bir zincir. Yine bakın ilmeğimi buradan geçirdim. Dörtlü trabzanımı eklemeyi devam ediyorum. Yine buradaki ilmeğimi aldım. Bir zincir. Bakın köşeye geldik. Yine 3 trabzanımı yapıyorum buraya. Yine bakın ekleme yerindeki trabzanımın dibinden aldım. İlmeğimi kaydırarak 3 zincir çekiyorum, pardon. Yine aynı noktaya 3 trabzan daha yapıyorum ki köşe olsun. Bakın şu şekilde. Şimdi bir zincir çektim. Eklemelerimiz aynı. Buraya 3 trabzan, 2 zincir, bir tane boş bırakıyorum. Yine buraya 3 trabzan, 2 zincir, yine bir tanesini boş bırakıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine bir tanesini boş bırakıyorum. 2 zincir, yine bir tanesini boş bırakıyorum. Yine üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir tanesini boş bırakıp yine üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir tanesini boş bırakıyorum. En sonundaki dolgu yaptığımız yere üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çekip bakın bu şekilde. Şimdi bu tarafa doğru ekleme yapacağız. Buradaki motifi alacağız. Bu şekilde. Yine aynı şekilde eklemelerimiz buraya kadar yapalım. Yine yakayı ve kolu ayrımı da size göstereyim. Evet hanımlar, köşeye kadar geldim. Şu köşeyi de sizlere göstereyim. Üçlü trabzanımı yaptım bakın. Köşedeki trabzanın dibinden ilmeğimi aldım, geçirdim. Bir zincir çektim. Bakın buradaki trabzanın içinden, zincirin içinden geçirdim. Yine bir zincir çektim. Bir sonraki, bakın buradaki değil, bir sonraki zincirin içinden yine ilmeğimi geçirdim. Bir zincir çektim. Tığımı doladım. Şuraya 2 zincir çeksek de olur. Elinizin ayarına göre ayarlayın. Yine buradaki üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın. Şuradaki köşeden yine ilmeğimi alıyorum ve kapatıyorum. Bakın şöyle. Bu şekilde yine eklemelerime devam ediyorum. Bu sıramı bu şekilde ekleyip geliyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi arka motifini, iki tane motifini eklemiştik. Bir tane motifimi de şöyle iki motifimi birbirine ön olarak ekledim. Bir tane sağ tarafa, bir tane de sol tarafa, bu şekilde iki tane motifimizi birbirine ekledim. Bunlar bizim ön taraflarımız. Şöyle üst üste koyayım. Fikriniz olsun. Şu şekilde bu tarafı da böyle üstüne koyduk mu bu şekilde. Burası bizim kol boşluğumuz. Gördüğünüz gibi şuraya bir tane motif koyacağız. Eklemelerimize devam ederek modelimizi yerleştirelim. İpinizi kırmaktan çekinmeyin. Bakın ben burada ipimi kırdım. Şurada da ipimi kırdım. Tekrar bağlayarak şimdi iki tane motifimi de şuraya ekleyeyim. Şuradan 5 ile biten motifimizi aldım. Yine 5 ile başlayan motifimizi aldım. Buradan
Yine gösterdiğim şekilde eklemelerimizi yapalım. Eklemelerimizde hiçbir farklılık yok. Hepsi aynı şekilde. Sadece kol altına bir tane motif koyacağız. Onu göstereceğim. Şimdi ben 2 tane motifimi ekleyip geliyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bir tane motifimi buraya ekledim. Yani şu 2 tane motif önde, 2 tane motif altına ekledim. Yine bir tane motifimi kol boşluğuna buraya ekledim. Şimdi üstüne yine trabzanlarımı yapıyorum. Eklemeden yapıyorum trabzanlarımı. Bir zincir, 3 trabzan. Kol boşluğuna bir tane motifimiz bu şekilde olacak. Bir zincir, 3 trabzan. Sondaki boşluğa da yine 3 trabzan yapıyorum. Yine buradaki motifimi aldım. Bakın burada ikisini birlikte ekleyeceğim artık. Şu köşeyi böyle yukarı kadar örelim. Bakın dümdüz yeri ördük, köşeyi yaptık. Yine buraları aynı şekilde örüyorum yukarı kadar ki bir sonraki motifimizi ekleyebilelim. Üç trabzan, 2 zincir çekiyorum yan tarafa. Eklemeleri hep aynı. Köşeye kadar geldim. 3 trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. Buradaki motifime aldım. Yine aşağı kadar aynı şekilde eklememi yapıyorum. Şimdi şu köşeye kadar motifimi ekleyeyim. Şuraya da eklemeyi size göstereyim. Köşeye kadar ördüm. Eklememi yaptım. Bakın buraya 2 zincir çektim. Şuradaki motifin dibine batıyorum. Yine buraya köşe yapıyorum. Bu kez motifin sonundaki ilmeğe batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine üçlü trabzanlarımı devam ediyorum. Bu şekilde motifimizi buraya eklemiş olduk. Bakın. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi motifimizi buraya eklemiş olduk. Şimdi bu şekilde motiflerimi ekleyeyim. Diğer tarafı da size göstereyim. Şimdi bu şekilde motifimi diğer tarafa kadar ekleyip geliyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi buraya kadar geldim. Koltuk altına yine bir tane motifimi yerleştirdim. Şimdi diğer motifimi de aynı şekilde ekledim. Tam köşeye kadar geldim. Köşedeki şöyle göstereyim. Köşedeki tam trabzanın tepesinden aldım. Kaydırma yaparak kapattım. Bir zincir çektim. Burada diğer motifin zincir boşluğuna girerek yine bir zincir çektim. Şimdi yaka motifimizi aldım. 2 tane birleşmiş olduğumuz motifimi aldım. Buradaki trabzanın tepe boşluğundan kaydırarak kapattım. Bir zincir çektim. Bakın gördüğünüz gibi sondakine bir tane ekledim. Tığımı doladım.
Buradaki köşeyi yine yapıyorum. 3 tane trabzanımı yaptım. Burada hem buraya sabitliyorum hem de sondaki trabzanın tepesine batarak sabitliyorum ki burada bir sonraki yapacağımız köşe düzgün bir şekilde çıksın. Şuraya bir köşe yapacağız. Bu şekilde kolu bir sonraki seferde düzgün bir şekilde yapabilelim diye. Yine bir zincir çektim. Trabzanlarımı yapıyorum. Buradaki trabzanın tepesine eklemeyi yapıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Bu şekilde üçüncü motifimizi de eklemiş olduk. Hem yakayı hem arkayı hem de kol ayrımını bu şekilde yapmış olduk. Şurayı da yapayım daha net görelim. Bundan sonra artık bu şekilde ilerleyecek yeleğimiz. Yaka kesme yok, kol ayırma yok. Çok güzel bir şekilde yeleğimizi tamamlayacağız. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi motiflerimin hepsini ekledim. Şöyle göstereyim sizlere de. Hepsini ekledim. Yeleğimizi bu şekilde tamamladım. Üst tarafında size göstereyim. Bakın yeleğimiz bu şekilde. Yeleğimizi sadece kol kısmı 38-40 beden yapacaksanız o kol kısmı çok büyük burası. Ben kol kısmına yarım bir motif yaptım bu şekilde. Buraya da yarım bir motif yapalım. Yeleğimizi bu şekilde bitirelim. Sadece kol yaka kısmının şöyle bir sıra daha şundan gideceğim. Bu şekilde yeleğimizi örmüş olduk. Bence çok güzel bir yelek oldu. Bu şekilde hırka da örebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi ılık bir buhar vereceğiz. Sadece yeleğimizi bu şekilde örmüş bitirmiş olduk. Siyah ipten şu kadar bir ipimiz kaldı. Bir tane ip yeterli. Ebruli ipten de bu üçüncü ipim. Daha içinde biraz daha var. 3 tane ip yeterli Ebruli ipten. Siyah ipten de dediğim gibi bir tane yeterli. İkişer tane motifimiz kalmıştı. İlk sırada 3 ile başladığımız motiften ve alt sırada 4 ile başlamış olduğumuz motiften şu şekilde ikişer tane motifler kalmıştı. Tekrar aynı motifi örmeye gerek yok. Şuradaki kalmış motifi sökelim. Zaten buradaki motifi de şöyle göstereyim. 4 ile başlayacağız. 4 ile başlayacağız. Bu da zaten 4 ile başlanmış. Tekrar motif örmemize gerek yok. İkişer tane motifimiz vardı zaten. Bu şekilde motifimi ucunu buldum. Bakın bu şekilde söküyorum. Şimdi ben bunu 1 2 3 sıra sökeyim. 1 2 3 sıra şuraya kadar sökeyim. Tekrar geleyim. Evet, 4 sıra 1 2 3 4. sıraya kadar motifimi söktüm. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Motifimde burada artırma yaparak devam ediyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Yine 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine en sona da üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekip buraya aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Burada köşelerde birer artırma yapmış olduk. Yani dörtlü 2 3 dörtlü motifimizin sırasını burada 5'e çıkarmış olduk. Yine ilk sıralardaki motiflerde yaptığımız gibi bir trabzan, bir zincir, 3 trabzan bu şekilde motifimi örüyorum. Yarım motif yapıyoruz kol altına. Eğer büyük beden yapacaksanız bunu yapmanıza gerek yok. Küçük bedenler 42'ye kadar bu şekilde yarım bir motif yapalım.
koltuk altı çok geniş durmasın. Yine bakın en sona yine bir üçlü trabzan yaptım. Bu şekilde dörtlü motif sırasını, dörtlü üçlü trabzan sırasını 5'e çıkardık. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Geriye döndüm. Şimdi 5 sıra olan trabzan sırasını, bakın kaç sıra örmüşüm. 1, burası artırma yeri. 3 sıra daha bu şekilde örmüşüz. Çok büyük olmasına gerek yok. Bu şekilde 3 sıra daha örelim. Eklemesini de beraber yapalım. Bir zincir çektim. Buraya da trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. Üçlü trabzan gruplarımı yapıyorum. Bir zincir, evet, son sıramı da ördüm. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra örmüştük yarım motifimiz için. Buna da 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra ördük. Şöyle sıkılayıp keselim. İplikleri şuradan içeriye çekelim. Bu şekilde motifimizi şuraya ekleyelim. Siyah ipimizi aldım. İlmeğimi bu şekilde çıkardım. Şimdi burada yaptığımız gibi motifimizi köşesine ilk trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Yine 3 trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincirimi çektim, köşeye geldim. 1 2 3 trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Şimdi şuradan sayalım. Şu köşeyi boş bırakalım. 1 2 3 dördüncü trabzanımızın köşesinden ilmeğimi aldım. Çektim bu şekilde. Kalan trabzanımı, yani 3 tane trabzanımı yine buraya yapıyorum. Bakın bir köşesine yaptım. Diğer köşesine de aynı şekilde ilmeği alıyorum. Bu şekilde 1 2 zincir çektim. Yani iki tarafından da tutturmuş olduk bu şekilde. Bir tanesini boş bırakıyorum. Yine buradan üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle yaparsam daha güzel gözükecek. Şuradaki bakın köşesinden ilmeğimi çektim. 2 zincir çekiyorum. Bir tanesini boş bırakıyorum. Yine üçlü trabzanımı motifime örüyorum. Aynı şekilde üçüncü üçlü trabzanımı yine köşesine ekledim. Bakın 2 zincir çektim. Yine üçlü trabzanımı buraya yapıyorum. Son üçlü trabzanımın köşesinden batarak sabitledim. Bir zincir çektim. Köşeye geldim. 1 2 3 trabzanımı yaptım. Bakın burası köşe olduğu için köşedeki
Trabzanın kenarından yine çektim. Buradan bir ilmeğimi içinden geçirdim. 2 zincir, 2 veya 1 zincir çekin buraya. Üçüncü köşeden 1, 2, üçüncü köşeden yine içinden geçiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine buradaki motifimin kenarındaki köşeye üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Motiflerimi eklemeye bir zincir. Böyle üst kısımlarında bir zincir ile batıyorum. Kapattım bir zincir. 4 ile başladığımız motifimizi 5'e çıkardık. Ekleme yaparken yarım motif yaptığımız için bu şekilde yaptık. Yine devam ediyorum. İlmeğimi ekledim bir zincir. 3 trabzan. Yine köşedeki zincire geldik. Bakın. Bir trabzan ile köşedeki zincirime battım. Bakın. Köşeden ilmeğimi alıyorum. Bir zincir çektim. Yine diğer köşedeki trabzan ile 2 zincir, yine devam ediyorum bu şekilde. Bir zincir çektim. İki zincir, yine üçlü trabzan. Bir tanesini boş bırakıyoruz. Bedende nasıl ekleme yaptıysak burada da aynı şekilde eklemelerimizi yaptık. Şimdi şuraya bir tane ekledim. Üç tane trabzanımı yaptım. Yine son köşesinden eklememi yaptım. Zaten burası köşe olduğu için 2 zincirimi çekerek ilk başlamış olduğumuz yere batarak kapattım. Sabitledim. İpimi kestim. Bakın bu şekilde şunu daha sonra gizlerim. Bakın bu şekilde yarım motif yaparak buradaki kısmı küçültmüş olduk, kol kısmını. Aynı şekilde buraya da yaptık. Bakın burayı da aynı şekilde küçültmüş olduk. Motiflerinizi bu şekilde örüp 38-40 beden, 42 beden olabilir yeleğimiz. Daha büyük yelek yapacaksanız nasıl büyüteceksiniz yeleğimizi? Motifleri aynı şekilde öreceksiniz. Bu yukarıdaki motifleri, aşağıdaki motifleri aynı şekilde öreceksiniz. Sadece büyük beden yapacaksanız 3'ten değil de 4'ten. 4'ten daha büyük 50-52 beden yapacaksanız şöyle 5'ten başlayarak aynı şekilde eklemelerini yaparak kol boşluğunda 2 tane bırakarak bu şekilde yeleğimizi örüp bitireceğiz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yelek oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yakayı da şu şekilde göstereyim. Yakadan hiç başka bir işlem yok. Sadece bu şekilde omuzları şöyle ekleyeceğiz. Omuzları eklemedim ki ılık bir buhar verebilelim diye. Şu şekilde iğneyle istediğiniz gibi tığ ile de ekleyebilirsiniz. Burayı örerken de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde yeleğimi ördüm ve bitirdim. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir yelek oldu. Üzerinde duruşu da çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi
Umarım sizler de beğenirsiniz ve yapmak isterseniz yaparsınız. Bugünkü videomu da bu şekilde bitiriyorum. Eklemesinde hiçbir sıkıntı yok. Sadece düz taraftan eklediğiniz yeri düz. Bakın burası ters tarafı, burası iç tarafı. Motiflerde değil, bunu eklerken belirliyorsunuz. Zaten belli oluyor o. Bu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.